Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilek. Bugün sizlerle dünya çapında ünlü lezzetimiz çılbır ve onun muhteşem eşlikçisi bazlama tarifi paylaşmak istiyorum. Eğer daha önce denemediyseniz belki zor olduğunu düşünebilirsiniz tarifin. Ama videoyu seyrettiğinizde de göreceksiniz. Herkesin kolayca yapabileceği, çok pratik, çok lezzetli, görsel olarak da çok şık bir tarif. Hem göze hem damağa hitap eden bu pratik tarifimizi yapmaya bence hemen başlayalım. Bazlamanın hamurunu yaparak işe başlayacağız. 150 ml suyun içerisine bir tatlı kaşığı şeker ve bir paket kuru maya ekleyip karıştırıyoruz. Ardından da üzerini kapatıp mayanın aktive olması için bir 10-15 dakika kadar bekletiyoruz. Mayamız aktive olunca 250 gram unu, yani 2 su bardağı unu karıştırma kabına alıyoruz ve üzerine de 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Unun ortasına hafif bir çukur açıp mayayı ilave ediyoruz. Bir tahta kaşıkla mayayı una iyice yediriyoruz. Daha sonra da elimizle hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Çok yumuşak olmayan orta sertlikte bir hamur elde edeceğiz. İlk yoğurmaya başladığınızda çok sert gözükebilir. Yoğurdukça hamurumuz gerçek kıvamını bulacak. Hamurumuz toparlandıktan sonra tezgahın üzerine alıyoruz ve avucumuzla bastırarak hamuru bir 5 dakika kadar iyice yoğuruyoruz. Son olarak parmağımızla üzerine bastırdığımızda hamur geri geliyorsa artık olmuş demektir. Yoğurma kabımızı hafif yağladıktan sonra içine hamurumuzu alıyoruz ve üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz 2 katına çıkana kadar bekleyeceğiz. Mayalanma süresi ortamın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Benimki 1 saat içerisinde mayalandı. Mayanın gazını çıkarmak için hafifçe yoğurduktan sonra hamurumuzu tekrar tezgaha alıyoruz. Ben bugün küçük bazlamalar yapmak istediğim için hamuru 8 parçaya böleceğim. Ama siz daha büyük yapmak isterseniz daha büyük parçalara bölebilirsiniz. Bezelerimizi de hazırladıktan sonra artık hamurumuzu açmaya başlayabiliriz. Bazlamalarımızı merdane yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Hamurumuzu iyice yoğurup güzel bir hamur elde ettiğimiz için çok kolay açılan bir hamur. Un bile kullanmamıza gerek yok. Bütün hamurlarımızı açıp tepsiye alıyoruz ve bir yarım saat kadar da tepsi mayası yapacağız. Hamurların üzerini temiz bir mutfak havlusuyla kapatarak yarım saat daha mayalanmaya bırakıyoruz. Biz de bu arada bazlamalarımız üzerine süreceğimiz zeytinyağlı sosumuzu hazırlayacağız. Yarım demet maydanozu ince ince doğradıktan sonra 4-5 kaşık zeytinyağının içerisine alıyoruz. Üzerine de bir diş sarımsak rendeliyoruz. Zeytinyağlı sosumuzu hazırladıktan sonra sıra çılbırın yoğurdunu hazırlamaya geldi. Bir kase yoğurdun üzerine bir limonun kabuğunu rendeleyip birkaç damla da limon suyu ekliyoruz. Bir adet sarımsağımızı da rendeledikten sonra tuzunu, karabiberini ekleyip yoğurdu iyice karıştırıyoruz. İyice kabaran bazlamalarımızı artık pişirmeye başlayabiliriz. Ben fırının üzerine yanmaz kağıt koyarak pişireceğim ama siz tavada pişirebilirsiniz. Bazlamamızın bir tarafı kızardıktan sonra ters çeviriyoruz ve hazırladığımız zeytinyağlı sosu üzerine sürüyoruz. Zeytinyağlı sosumuzu sürdükten sonra bazlamamız balon gibi kabarıyor. Çok güzel pişiyor. Daha sonra arkasını çeviriyoruz. Arkasını da yağlıyoruz. Kısık ateşte bütün bazlamalarımızı bu şekilde pişiriyoruz. Altı üstü iyice kızaran bazlamalarımızı servis tabağına alıyoruz. Artık son aşamaya geldik. Bütün hazırlıklarımız tamam. Ekmeğimizi yaptık, soslarımızı yaptık. Sıra yumurtamıza geldi. Kaynayan suyun içerisine bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı sirke ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra da bir kaseye kırdığımız yumurtayı suyun içerisine bırakıp
3-4 dakika pişirdikten sonra bir süzgeç yardımıyla servis tabağına alıyoruz. Bütün yumurtaları da bu şekilde pişirdikten sonra artık servise geçebiliriz. Servis tabağına birkaç kaşık yoğurt sos koyup üzerine yumurtaları ekliyoruz. Üzerine de lezzet patlaması yaratacak olan tereyağlı biberli sosumuzu döküyoruz. Ve işte bu kadar, görüntüsü bile insanın iştahını açan çılbırımız ve yumuşacık bazlamalarımız servise hazır. Umarım bu lezzetli, pratik ve doyurucu tarifi sizler de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.